Herkese merhaba. Bu videomda size yandan bağlı süveter yapımını göstereceğim. Üzerimdeki yetişkin boyutu, videonun sonunda yetişkin boyutuna ait ölçüleri vereceğim. Ama videoda çocuk boyutunu anlatacağım. Tek farkı ölçüleri olacak. Küçük bir versiyonu anlatacağım. Bu video ile beraber hem çocuk boyutunda hem de yetişkin boyutunda yapmayı öğreneceksiniz. İyi seyirler. Malzemeleri tanıtarak başlayayım videoma. Bir adet ipinizle uyumlu bir tığ. Tığın boyutu çok önemli değil. Sadece bazı yerlerde ilmekleri kurtarmak için kullanacağız. İlmek tutturucu çok gerekli mi? Hayır değil. Çünkü bunun yerine iğne ve iplik de kullanabiliriz. Kullanmayabiliriz. Orta kalınlıkta bir inceye kaçan hatta bir ip. Bu ipi ben markasını çok bilmiyorum. Denk geldi, bir tuhafiyede aldım. 100 gram. Şiş olarak 4 numara şiş, 5 numarada tığ gösteriyor. Buna yakın bir iplik almak isterseniz 4 numara şiş kullanılan bir ip olduğunu söyleyebilirim. Böyle çok renkli bir ip tercih ettim çocuk süveterinde. Fakat tek renkte tercih edebilirsiniz. Bu çok önemli değil. 2 boy şişe ihtiyacımız var. Şu boy olan telli olmak zorunda değil. Normal şu öreceğimiz kısım için telli olmak zorunda değil ama boyun kısmı için küçük boy telli bir şişe ihtiyacımız var ve bu ikisinin de aynı boyda olması gerekiyor. Yetişkinde boyun için ekstra şu küçük şişe ihtiyacımız olmayacak. Bununla da halledilebiliyor. Yetişkin olan süveterimi ben yıllar önce yapmıştım ve ip markasını hatırlamıyorum. Çok bilindik bir ip de değildi. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Böyle ince gözükmesinin sebebi ütülenmiş olmasından dolayı orta kalınlıkta bir ipti. Çok kalın da tercih etmeyin çünkü baharda kullanılabilecek bir süveter. Yani böyle üstümüze atıp çıkabileceğimiz bir süveter olacak. O yüzden çok kalın tercih etmemeliyiz. Kapı çaldı, bir kargo molası vermek durumunda kaldım. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Şişlerimin numarası, yani şiş tercihi size kalmış, ipinize kalmış. Yani ipinize uygun olan şiş tercih edeceksiniz. Benimkiler sanıyorum üstünde yazmadığı için tahmini söyleyeceğim. 5 numara olduğunu düşündüğüm şişlerim var. Kendi ipime göre böyle tercih ettim ama siz kendi ipinizin kalınlığına göre tercih edeceksiniz. Ben size zaten videonun sonunda şu uzunlukları ya da video sırasında şu boy en bilgilerini vereceğim. Ona göre kendi süveterinizi kendi bedeninize göre örersiniz. Yani ipinize, elinizin sıklığına ve kendi bedeninize göre çok değişkenlik gösterecektir. Yapacağımız çok zor bir şey yok. Düz ve ters örmeyi biliyorsanız ve tığ ile tabii bir de şu ipleri yapacağız. Zincir çekmesini biliyorsanız çok kolay bir şekilde yapacağınız bir süveter olacak. Hatta yeni başlayanlar için bile uygun olduğunu düşünüyorum. Çok basit çünkü. Evet, şimdi 58 ilmeğe ihtiyacımız var. Sanıyorum şu kadar ip yeterli. Belki de fazla bile gelebilir. Bir, iki, üç, 4. Bu şekilde ilmeklerimizi oluşturacağız. Çok sıkı yapmamaya çalışın. İlk sıra biliyorsunuz ki örmesi o zaman zor oluyor. İplerim tamamlandı. Fazla ipimi de böyle toparladım. Şimdi lastik öreceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Düz, ters, düz, ters. Siz kendi stilinizde yapabilirsiniz. Benim ilmek alışım bu şekilde çok daha hızlı. Siz tabii kendi stilinizde örün, sorun yok. Düz, ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu arada mesela kaldığınız yeri unuttunuz. Düz demeyeyim, ters demeyeyim. Bunu nasıl ayırt edeceğiz onu da söyleyeyim.
Şu şekilde, telefonum netledi sanırım. Bir dakika. Şu şekilde başak gibi duruyorsa, böyle V şeklinde düz ilmektir. Şu şekilde kabarcıklıysa, şu şekilde, o da ters ilmek oluyor. Mesela şu ters, düz, ters. Mesela en son ters örmüşüm. Düzden devam ediyorum. Bu ayrımı yapmak önemli çünkü bazen nerede kaldığımızı unutabiliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Bir sırayı bitirdim. Şimdi tersini çeviriyorum. Burada yapılacak şey çok basit. Ne görüyorsak onu öreceğiz. Düzü düz, tersi ters öreceğiz. Şöyle düz, ters, düz, ters, düz, ters şeklinde gördüğümüz gibi örüyoruz. Yandaki ilmekleri boşa alabiliriz. Kenarların düzgün durması için. Boşaldım. Ters örüyorum. Düz, ters. Şu an ikinci sıradayız. Toplamda 4 sıra lastik yapacağız. Ben 4 sırayı tamamlayıp geleceğim. Şimdi aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Çünkü lastik boyunca. Bundan sonra düzü düz, tersi ters örerek 4 sırayı tamamlıyoruz. İkinci sıradayız. Lastikleri ördüm geldim. Şimdi şöyle yapacağız. Ön tarafta 4 ilmek ters örüp düz devam edeceğiz. Şurada yine 4 ilmek ters öreceğiz. Ama arkada farklı bir durum olacak. Arkada tam tersi. Bu sefer 4 ilmek düz, gerisini ters, sonra 4 ilmek tekrar düz öreceğiz. Kenarları böylece farklı gözükmüş olacak. Ütüleyince bunlar düzelecek. Güzel bir görüntü ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bundan sonrası çok basit. Şimdi ilk olarak şu kenarlardaki 4 ilmekleri yapalım. Dört tane ters yapacağız. 1 2 3 4 tane ters ördük. Bundan sonrası hep düz. Düz ilerliyoruz sıra sonuna kadar ama sondan 4 ilmek ayıracağız. Evet, komple düz ördüm geldim. Son 4 ilmeğim kaldı. Bu 4'ünü ters örüyorum. Çevirdim. Arka sıraya baktığımızda hepsinin ters ilmeğe dönüşmüş olması gerekiyor. Şu kabarcıkları görüyorsunuz. Köşedekiler ise düz ilmek olmalı. Görüyorsunuz. Şimdi bir önceki sırada yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Şimdi biz süveterimizin iç kısmını öreceğiz. Yani ters tarafı öreceğiz. Ters tarafta ilk 4 ilmeği düz örüyoruz. Şu şekilde. Bu arada kenar ilmekleri boşalabilirsiniz. 2 3 4 Sonrakileri tamamen ters örüyoruz. Son 4 ilmeğe kadar. Son 4 ilmeğe geldim. Bunları da düz örüyorum. Ve böylece ters sıramız bitiyor. Bundan sonrası hep böyle. Çevireyim. Ön tarafta 4 ters, gerisi düz. Ona tekrar 4 tane ters. Arka tarafı örerken yani süveterin iç kısmı 4 düz, gerisi ters, 4 düz. Bu şekilde boyuna kadar örüyoruz. Kaç santim öreceğimizi ben şimdi söyleyeceğim. Lastikten itibaren kesme yerine kadar bakıyorum. Toplamda 36 santim uzunluğuna ulaşınca boyunun için kesmeye başlayacağız. Tabii bu 5-6 yaş için ölçüler. Siz tabii ki kendinize ya da çocuğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şu
Şu şekilde. Eni de yaklaşık 35 santim civarı olmuş. Evet, şimdi istediğimiz uzunluğa geldiğimizde boyun oyuntusuna başlayacağız. Tabii ki herkes kendine göre bir ölçü uzunluk belirler. Çocuk için yapıyorsanız farklı, yaş gruplarına göre farklı ya da yetişkin için yapıyorsanız farklı. Ben en son videonun sonunda hem yetişkin için ölçüleri söyleyeyim hem de bu ördüğümün ölçülerini, yani uzunluk ölçülerini size vereceğim. Şimdi 58 ilmeğimiz vardı. Tam orta neresi yapıyor? 25, 29. 29. ilmek tam orta ilmeğimiz oluyor. İlk seferde 4 tane ilmek keseceğiz. Başlayalım. Ortayı nasıl buluyoruz onu da anlatayım. Yani ilk şimdi ortadan 4 tane, şuradan 4 tane keseceğiz. Toplam ilmeğimizden 4 çıkartıyoruz. İlmeğimiz 58'di. 4 çıkarttık. 54. Sonra 2'ye bölüyoruz 54'ü. 27. 27 tane öreceğiz. 4 tane keseceğiz. Tekrar 27 tane öreceğiz. Bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi ben 27 tane örüp geliyorum. Şimdi 27 tane ördüm. 4 tane keseceğim. 2 ilmeği alıyoruz. Bir seferde örüyoruz. Bir kere kesmiş oldum. Bu ilmeği karşı tarafa atıyorum. Yine 2 ilmek. İkinci kez kestim. İlmeği karşıya attım. Burada çok bol yapmayalım. Boşluk oluşuyor. Üçüncü kez kestim. Karşıya attım. Dördüncü kez kestim. Şimdi şu taraf bizim bir omzumuz. Bu omzu daha sonra öreceğim. Ben şu an sadece şu sol tarafımda kalan omzu örerek yukarı kadar çıkacağım. Burası bekleyecek. Sonra buraya ip bağlayıp burayı örüp omza kadar çıkartacağım. Bu tarafı ben birazdan ilmek tutturucuya toplayacağım. Örmem kolay olsun diye. İlmek tutturucunuz olmak zorunda değil. Bir iğneye ip geçirip şu kısmı şişten çıkarmanız gerekiyor. Yani bu olmak zorunda değil. Şimdi ben 4 tane kestim. Sırayı bitireyim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bu arada hep kesmeleri ön taraftan yapacağız. Arka tarafta kesme yapmıyoruz. O yüzden şu an ben normal düzenimde ön ve arka sırayı bildiğim gibi örüp geleceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Arka tarafı çevirdim şimdi. Örüyorum. Bu sırada da yani arka taraflarda hiçbir şekilde kesme yapmayacağız. Normal dümdüz kestiğimiz yere kadar şuraya kadar, yakaya kadar örüyoruz. 27 tane ilmeğimiz var. Evet, kesme yerine kadar tamamladık. Buradan döneceğiz. Bu tarafı hiç örmüyoruz. O yüzden ben bu tarafı işim kolay olsun diye topluyorum böyle. Topladım. Şimdi ön sıraya döneyim. Kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi bir önceki sıra 4 tane kesme yaptık. Bundan sonra 2-2 çıkacağız. İki tane keseceğim yani. Bir tane kestim. Atıyorum ipimi karşı tarafa. Bir tane daha kestim.
Devam ediyorum örmeye. Evet, kesmeleri bitirdim. Şimdi şurada 4 ilmek kesmiştik. 2 2 2 yani 3 kere de ikişerden kesme yaptık. Şu an elimizde 21 ilmeğimiz kaldı. Bu bizim boğazımızın yarısı. Diğer yarısını daha yapmadık. O yüzden çok derin oyuntular yapmayın. Şimdi biraz daha bir 3 parmak kadar daha öreceğim. Şöyle. Ondan sonra burayı tamamen bitireceğim. Yapmamız gereken pek bir şey yok. Düz gördüğümüz yerleri düz, ters gördüğümüz yerleri ters olarak öreceğiz. Ben en son size ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Ben şimdi örüp geliyorum. Artık kesme yapmıyoruz. Evet, şimdi tamamladım. Kesme yaptıktan sonra ne kadar daha ördüğümü size göstereceğim santimetre olarak, ama ilk önce bir kesmesini yapalım. Şöyle arka sırada kaldım ama arkaya da ön fark etmiyor. Hangi sırada kalırsanız kalın kesme yapabilirsiniz. Yine 2 taneyi bu şekilde örüyoruz. İpimizi karşı tarafa atıyoruz. 2 tane örüyoruz aynı anda, ipimizi atıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Hep düz olacak şekilde ördüm ama neyse, fark etmez. Sanırım bir şey olmaz. Bakayım. Ya da ipimi öne alayım. Şöyle. Ters sıradayım çünkü. Şu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz. Bakın, kesilen yer bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Son bir kesmem kaldı. Onu da yapayım. Şöyle biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. Çünkü dikme yapacağız omuzlarda. Şuraya da şöyle kestiğimiz ipi ilmeğin içerisinden geçirip düğüm atıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir çevireyim. Oyuntumuzu yaptık. Şuradan omuz için biraz ördük. Ne kadar ördüğümüzü de söyleyeyim şimdi. Son kesmeden sonra 5 santim kadar şu kadar örmüşüz. 5-6 santim örebilirsiniz. Son kesmeden itibaren ölçüsü bu. Kesme yerinden itibaren de şöyle ölçecek olursam, yani ilk kestiğimiz noktadan itibaren de yaklaşık 8,5-9 santim kadar örmüşüz. Şimdi diğer omuza geçeceğiz. Hatırlarsanız şöyle örüp gelmiştik buraya kadar. Sonra buradan devam ettik örmeye. Yani ön tarafı ördük, sıra arka tarafta. O yüzden arkadan başlayacağız. Ama ondan önce bir ipimizi şuraya bir yere sabitlememiz gerekiyor. Bir tığ yardımıyla ipimi şöyle geçirip düğümlüyorum. Evet, şimdi bu sırada kesme yapmıyoruz. Zaten biz kesmemizi şurada yapmıştık. Burayı öreceğiz ama ondan önce ben bir ilmeklerimi şişe takayım tekrar. Şimdi örgüme kaldığım yerden devam ediyorum. Arka sırada kalmıştım. Bu sırada kesme yapmıyorum. Ters öreceğiz.
Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi ön tarafı çevirdim. Burayı da öreceğim sıra sonuna kadar. Şimdi diğer tarafta önden kesme yapmıştık. Ama bu omuzda önden kesme yapmayacağız. Çünkü şu tarafa doğru daraltacağız. Arkalardan, yani ters sırayı örerken yapabiliriz bunu ancak. O yüzden bu sırayı da hiç kesme yapmadan olduğu gibi örüyoruz. Tekrar arka sıraya geldim. Şimdi kesme yapacağım. 2 tanesini alıyorum. Tek seferde örüyorum. Öremedim. İkisini alıyorum. Örüyorum. Karşı tarafa geçiriyorum. Bir tane daha kesiyorum. Örmeye devam ediyorum. 2 tane kestim. 27 ilmeğim vardı. Şu an 25'e düştü. Artık arka sıralarda kesme yapıyoruz. 21 tane olana kadar kesmemizi yapacağız. Yani bu 2 tane kesmeleri 3 defa tekrarlayacağız. Gerisini zaten biliyorsunuz. 5 santim kadar da kesmelerimiz bitince omuza doğru örüyoruz. Başka bu omuzlarda anlatacağım bir şey yok. Sonra da kesmemizi yapıyoruz. Ve bir taraf bitmiş oluyor. Tekrar devamını videoyu çekmeyeceğim. Çünkü aynı şeyler. Sadece tek dikkat etmeniz gereken ters tarafı örerken kesmeleri yapıyor olmanız. 21 ilmek olana kadar kesme yapıp sonra dümdüz öreceksiniz. Bundan sonra yakasının nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet, 2 parçayı ördüm geldim. Şimdi ikisinin düz tarafı birbirine bakacak şekilde böyle üst üste getiriyoruz dikmek için. Bunları bu şekilde üst üste getirip dikeceğiz. İhtiyacımız olan, zaten dikiş ipi ayırmıştık birinci parçada. Şu an ihtiyacımız olan bir dikiş iğnesi, bir de makas. Şu şekilde dikmeye başlıyoruz. Şimdi dikişin sonuna geldik. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi karşıya doğru da şu kabarık yerin, yani dokunduğunuzda şu kabarıklığı hissedeceksiniz. Tam dibinden karşıya doğru normal bir dikiş de yapalım. Şöyle. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Kısa kalınca tabii biraz zor oldu.
Diyorum şimdi ipimi. Şimdi daha güzel bir görüntü oluştu. Diğer yakayı da aynı şekilde dikeceğiz. Şurayı tekrar dikeceğim ve ütüleyip size son halini göstereceğim. Sonra yakaya başlayacağız. Ütüleyip geldim. Gördüğünüz gibi kenarlar çok güzel duruyor. Şurada düğümler var. Onları sonra yok edeceğim ben. Şimdi boyun kısmına başlayacağız. Şöyle bir şişimiz olacak ve şuralardan şişimizi şu şekilde ip toplayacağız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde ip çıkartacağız ama bu ip çıkarma olayından zorlanırsak tığdan da yardım alabiliriz. Onu da göstereyim hemen. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani tığla ipi çıkartıp şişe geçirebilirsiniz şu şekilde. Ya da direkt yapabiliyorsanız şiş yardımıyla şu şekilde de ilmek çıkartabiliyoruz. Köşeden başlayalım şimdi. Evet, şimdi dikiş yerinden başlıyorum. Bakacağım, zorlanırsam eğer tığ ile devam edeceğim ilmek çıkartmaya. Yapamadım burada. Şöyle bir tane de fazla atıp sağlamlaştıralım. Şu en üstteki ilmeğin altından geçiyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle çıkartıyoruz. Bir sonraki ilmek bu. Bu şekilde altından ilmeğimizi çıkartıyoruz. İlmekleri toplayacağız ucuna kadar. Evet, şimdi 84 ilmek topladım boyun kısmından. Örmeye geçeceğiz. Aynı şurada yaptığımız gibi bir düz bir ters lastik örgüsü yapacağız şimdi. Düz ile başlayayım. Bir düz, bir ters, düz, ters. Bu şekilde başladığımız yere kadar örelim, sırayı bitirelim. Tabii ilk sıra biraz örmesi zor olabilir. Ama sonradan düzelecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, bir tur ördüm geldim. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde düz ve ters ilmekler gözüküyor. Aynı şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz kalınlığa gelene kadar. İsterseniz boğazlı kazak gibi de yapabilirsiniz. Eğer kışın kullanacaksanız. Ya da gömleklerle falan kullanacağım. Gömleğimin yakası gözüksün diyorsanız. 2-3 parmak kalınlığında da yapabilirsiniz. Ben bunu 2 parmak kalınlığı olana kadar öreceğim. Çok da daraltmak istemiyorum. Malum çocuklar giyip çıkartırken sıkıntı yaşamasın. İstediğim boyuta geldiğimde bitireceğim. Şimdi ikinci sıraya devam ediyorum. Aynı şekilde bir düz bir ters. Düz gördüğümüzü düz, ters gördüğümüzü ters öreceğiz. Telli şişlerde arka sıra örülmüyor. Sadece
Bu yüzeyden örmeye devam edeceğiz. Sadece ön taraftan öreceğiz. Bakalım. En son ne örmüşüz? Şu düz, bu da ters olacak. Ters, düz. Bakın bu ters. Bu düz. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. İkinci sırayı da bu şekilde bitireceğim. Ben bütün sıraları çekmeyeceğim. Çünkü bütün sıralarda aynı şeyi yapıyoruz. Tamamladığımda size göstereceğim. 4 sıra ördüm geldim. Şimdi kesme işlemi yapacağız. İki taneyi tek seferde örüyoruz. İlmeğimizi karşıya geçiriyoruz. Tekrar aynı şey yapacağız ama şurada bir dakika ipim söküldü. Tekrar iki ilmeği tek seferde örüyoruz. İlmeğimizi karşıya geçiriyoruz. Bakın kesilmeye başladı. Ördük. Karşı tarafa attık. Ördük. Karşı tarafa attık. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesip geliyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle keseyim. Evet. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Biraz da uzun kestim, az bir şey. Tığ yardımıyla şuradan geçireceğim. Çünkü şurası biraz ayrık duruyor, başlama noktamız. Tersime geldi biraz ama. Şuradan geçireceğim. İpi de içinden geçirip burayı sıkacağım. Bu ipi de içeriye çekip çekemedim. Burada düğümlüyorum. Bir düğüm daha atayım. Bunu burada kesiyoruz ve boyun kısmımızı tamamlıyoruz böylece. Bir masayı toparlayabilirsem göstereceğim. Evet, boyun kısmımız da böylece tamamlanmış oldu. Son bir şey kaldı. O da yandaki ipin yapılışı. O çok basit zaten. Her zaman kullandığım bir yöntem var. Size onu göstereceğim. İyice bir düzelteyim. İpin yerini belirlemek için düzeltmek önemli. Omuzlarını falan iyice hizalıyorum. Şimdi ipinize uygun bir tığ alıyorsunuz. Şimdi şuradan dikeceğiz. Şuraya bağlayacağız ipimizi. Karşılıklı 2 tane buraya, 2 tane de buraya, toplam 4 tane yapacağız. Şimdi ölçü olarak şöyle.
tam ortadan yapmayacağız. Ortadan biraz daha aşağı indireceğim ben. Yani ortayı bulun. Ben göz kararı bir orta buldum. Onun birazcık da aşağısına yapacağım ben. Şurası sanıyorum. Bakayım. Belki biraz daha aşağı olabilir. Şöyle göstereyim size. Üst kısım ve alt kısım. Burası benim için uygun. Çok da önemli mi? Değil. Şimdi ipimizi bağlayacağız buraya. Hep kullandığım bir yöntem. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. Hemen yanından bir noktaya, herhangi bir noktaya batıp, şuraya batayım mesela. Bir ilmek daha çıkartıyoruz. Yan yana 2 tane ilmeğimiz oluyor. Bu ikisini şimdi ilk önce birincisini örüyoruz. Tutuyoruz parmağımızla. Çekiyoruz. İkincisini örüyoruz. Birincisine tekrar tığımızı geri sokuyoruz. Birincisini örüyoruz. Tutuyoruz. İkincisini örüyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Böylece kalın tok bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Tığın boyutu önemli değil. İpinize uygun olması yeterli. Bu şekilde. Karşılıklı 2 tane, diğer tarafa da 2 tane, yani toplamda 4 tane ipimiz olacak. Karşılıklı olmaları çok önemli. Ona dikkat edin. Uzunluğa ulaştı. Şu şekilde içeriden göstereyim. Birazdan şu ipi tığ yardımıyla gizleyeceğim, içeriye düğümleyeceğim. 33 santimetre uzunluğuna ulaştığında bitiriyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Burada bir olmadı. Bir dakika. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Ondan sonra bir düğüm atıyoruz. Biraz uzun olacak şekilde keselim. Bu şekilde içinden geçirelim. İyice sıkalım. Ve buraya bir düğüm daha atıyorum. İyice sağlam olsun, açılmasın diye. Sıkıştırıyorum iyice. Sonra ipimi tam ucundan kesiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi yetişkin süveterinin boyutlarını vereceğim size. İlk olarak ön parçayı bir ölçeyim. Ön parça yaklaşık 60-61 santimetre civarında. Arka parçada 67-68 santim civarı. Arka parçayı uzun ördüm. Daha şık gözüküyor böylece. İpin uzunluğunu ölçeyim. İpin uzunluğu da yaklaşık 44 santimetre civarında. Şu boğaz kısmı 5-5,5 santim civarı. Enini de ölçelim. Eni de 44 santim olacak şekilde.
Şimdi bunun ilmek sayısını sayıp söyleyebilirim ama birebir aynı ipi bulmanız çok mümkün olmayacak. Çünkü markayı hatırlamıyorum. O yüzden biraz kendiniz deneme yanılma yoluyla ilmek sayısını oluşturacaksınız. Ama ben yine de sayayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 72 ilmek olarak saydım. Şuradaki kesim tabii ki çocuk kesiminden farklı olacak. 6 ile başlarsınız kesmeye. 2, 2, 2 şöyle devam edersiniz. Burada da şuradan sonra kesmeyi bırakmışım. Yani daha geniş bir kesim yapmışım burada. Siz de ona göre ön ve arkayı aynı şekilde yapıp dikeceksiniz. Bunun dışında bir farklılık yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da beni izleyerek yapmış olduğunuz ürünleri paylaşırsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.